Alice in Borderland 3. sezon, diziye heyecan verici bir katkı. İkinci sezon bittiğinde, bu dünyadan ve karakterlerinden daha fazlasını görmek istedim. Joker kartı tanıtımı ve 3. sezonun duyurulması beni çok mutlu etti. Bununla birlikte, ikinci sezonun sonu mükemmeldi ve onu geçmek zor olurdu. Alice in Borderland'in Arisu ve Usagi'yi Borderland'e nasıl geri getireceğini merak ediyordum. Dizi bunun neden olduğunu iyi açıklıyor ve karakterlerle birlikte oyunlara geri döndüğümüzde tüm şüpheler ortadan kalkıyor. Üçüncü sezondaki oyunlar heyecan verici ve kanlı ve Netflix dizisinden beklenenlerle oldukça uyumlu. Diziyi izlemeden önce orijinal mangayı okumamıştım. Bu yüzden diziyi ilk kez keşfetmek şaşırtıcı derecede olumlu bir deneyim oldu. 5 yıl sonra 3. sezon, final ve yeni ipuçları sunan yeni bir bölüm sunuyor. Yeni oyunlar olması gerektiği kadar heyecan verici. İkinci sezonu izledikten sonra mangaya aşina oldum. Keşfettiğim unsurlar arasında Arisu ve arkadaşlarının kaynak materyalde ilk oynadığı ancak dizide yer almayan Alevli Oklar oyunu da vardı. Üçüncü sezonda olacağı söylendiği için yeni bölümlere heyecanla girdim. Alice in Borderland 3. sezonunun 6 bölümünü de izledikten sonra iyi bir haberim var. Beklemeye değdiği kadar aynı zamanda tüm sezonun en heyecanlı ve gerilimli oyunlarından biriydi. Her zamanki gibi Arisu'nun bu tür oyunlarda sadece hayatta kalmanın bir yolunu bulmakla kalmayıp aynı zamanda arkadaş edinip başkalarının da onunla birlikte ilerlemesine yardımcı olmasını izlemek heyecan verici. Her zaman bu kadar sevilmesi kolay bir ana karaktere sahip olan çok az dizi var, ancak Arisu kesinlikle o özel karakterlerden biri. Usagi ve Arisu'nun gerçek dünyadaki zamanlarından sonra bu sezondaki dinamikleri ilginç bir değişim gösteriyor. Usagi de geri döndü ve aksiyon söz konusu olduğunda asla ritmi kaçırmadığını gösteriyor. Ana karakterlerin dinamikleriyle ilgili en sevdiğim şeylerden biri, Arisu'nun girdiği her oyundan bir çıkış yolu bulabilen zekayı getirmesi, Usagi'nin ise dizinin fiziksel gücü olması. O bir aksiyon kahramanı. Usagi ve Arisu'nun dinamikleri, gerçek dünyadaki zamanlarından sonra ilginç bir değişimi vurguluyor. Gerçek dünyada bir süre geçtikten sonra bu karakterleri yakalamak eğlenceli. Sınır bölgesindeki oyunlarda karakteristik özelliklerini sergileseler de motivasyonları ve dinamikleri yeni. Alice in Borderland 3. sezon sadece aksiyondan ibaret değil. Sınır bölgesinin yaşayanlar ve ölüler arasındaki toprak rolüyle ilgili felsefi bir soru var. İkinci sezondan sonra bu konudaki gerçekler kesin olarak ortaya çıktığına göre dizinin bu kavramı ve oyunların ve toprakların 3. sezon boyunca karakterler üzerindeki etkisini incelemesini izlemek heyecan verici. Gösteri, aksiyon vuruşlarının ötesinde bazı derin düşünceler sunuyor. Sınır bölgesinin ne olduğunu ve oyunların sonunda ne olacağını biliyoruz. Bu nedenle bu karakterlerin hayatta kalma azmini bulmalarını ve hayatlarının zorluklarından nasıl kurtulup kurtulamayacaklarını anlamalarını, aynı zamanda iyi mücadelede anlam bulmalarını anlatan bir hikayeye dönüşüyor. Dizi, aksiyon sahnelerinin ötesinde derin düşünceler sunuyor. Yeni bir karakter olan Ryuji, dizinin bu tarafına yardımcı oluyor. Öbür dünyayla bağlantısı büyük bir trajediyle beslenen kişisel bir arayışı içeriyor. Sezon boyunca gelişimini, ahlak anlayışı ve ölümlülüğüyle yüzleşmesini izlemekten keyif aldım. Arisu gibi Ryuji de inanılmaz derecede zeki. Bu da onu oyunlar sırasında önemli bir avantaj haline getiriyor. Karakterin gizemli hikayesi sezona katkı sağlıyor. Alice in Borderland 3. sezonunun genel olarak harika olduğunu düşünsem de özellikle 2 bölümde temel sorunları var. Sezon premieri karakterleri Borderland'e geri döndürmek için zaman alıyor ve gerçek dünyada bazı harika anlar olsa da aksiyona başlamadan önce dizi biraz yavaş ilerliyor. Bu durum 5. bölümde tekrar yaşanıyor. 3. sezonun en büyük oyunu yoğunlaşmaya başlayınca dizi zaman zaman duygusal gerilimler yaratsa da işleri fazlaca oyalayan aşırı uzun sahnelerle ivmenin bir kısmını kısa kesiyor. Bununla birlikte 3. sezon başarılı ve final fragmanından sonra Alice in Borderland 4. sezonu veya herhangi bir yan diziyi memnuniyetle tercih ederim. Alice in Borderland 3. sezonunun 6 bölümü de 25 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.